Kanalımdan ve mutfağımdan herkese yeniden merhaba. Bugün sizler için çok güzel bir kahvaltılık tarifi hazırladım. İç dolgusuyla, görüntüsüyle ve doyuruculuğuyla muhteşem bir lezzet oldu. Sizleri daha fazla bekletmeden bu tarifi nasıl yapmışım hemen yapılışına geçiyorum. Öncelikle hamurumuzu yoğurarak başlayalım. Yoğurma kabına 5 su bardağı un aldım. 1 tatlı kaşığı tuzu ekliyorum ve öncelikle tuzu ve unu şöyle karıştırıyorum. Unun ortasına şöyle bir çukur açtım ve malzemelerini buraya ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker ekledim. 1 paket kuru maya ekledim ve 1 su bardağı ılık süt ekliyorum. Su bardağı ölçüsü 200 milim. Şimdi hamurumu yoğurmaya başladım. Bu şekilde elimle karıştırarak yoğurdum. 1 su bardağı da ılık su ekliyorum. Yine aynı su bardağı ile 200 milimlik. Su bardağını kontrollü olarak tek seferde değil de 2-3 seferde ekledim. Hamuru toparladım. Bu şekilde yumruklayarak biraz yoğurdum. Ele yapışan yumuşak kıvamda bir hamur olacak. Ve üzerini kapatıp mayalanmaya bıraktım. Şimdi hamurum mayalanırken içine süreceğim sosu hazırlıyorum. Kendi yaptığım domates sostan 2 yemek kaşığı alıyorum bu şekilde. İsterseniz domates salçası da kullanabilirsiniz. Baharat olarak pul biber, kırmızı biber, kekik kullanıyorum. Sosum tuzsuz olduğu için biraz da tuz ekledim. Ve 1 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekledim. Şöyle karıştırıp sosumu hazırlıyorum. Ve hamurum artık mayalandı. Üzerini açıp şimdi bezeleri ayıracağım. Öncelikle hamur kartıyla şu şekilde bir toparlıyorum hamuru ve hepsini tezgahın üzerine alacağım. Yapışmaması için biraz un serpiyorum ve hamuru tezgaha alıyorum. Bu aşamalarda elinize yapışmaması için çok az un kullanabilirsiniz. Fazla un kullanmayalım, azar azar elimize yapışmayacak şekilde olması yeterli. Şimdi hamurları eşit bir şekilde bölüyorum. Toplamda 12 adet beze elde edeceğim. 12 parçaya böldüm. Kestiğim her parçayı bu şekilde yuvarladım ve unlayıp tezgaha aldım. Bu kahvaltılığı mutlaka sizler de yapın. Yapılışı çok kolay. Az bir malzemeyle de oldukça fazla sayıda doyurucu bir lezzet ortaya çıkıyor. Çocuklar çok sevecek arkadaşlar. Çocuklarınızın besleme çantaları için de yapabilirsiniz bu tarifi. Şimdi bezeleri bu şekilde altına üstüne hafif un serperek açıyorum. Ortalama bir tatlı tabağı büyüklüğünde açtım. Hemen ikincisini de aynı büyüklükte açacağım. Yine altına üstüne un serpiyorum. İkinci hamurumu da ilk açtığım hamurla aynı boyutta ve aynı kalınlıkta olacak şekilde açtım. Bakın şöyle de yakından göstereyim. Ve ilk açtığım hamurun içerisine hazırladığım domates sostan sürüyorum bu şekilde. Parmak yediren bu lezzeti mutlaka ısrarla sizlere de yapmanızı tavsiye ediyorum. Sosunu sürdükten sonra üzerine sucuk yerleştirdim. Sucukların üzerine kaşar peynir dilimleri ekliyorum. Üzerine 1-2 tane domates dilimi ve yeşil biber ekledim. Son olarak bir dilim de salam ekliyorum. Malzemelerini ekledikten sonra diğer açtığım hamuru bu şekilde üzerine kapatıyorum. Kenarlarını önce elimle bastırarak bu şekilde yapıştırdım. Sonrasında rulet yardımı ile kesiyorum ve iyice birbirine yapışmasını sağlıyorum. İçi lezzet dolgulu hamur kızartmamızın yapılışı bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kolayca yapılıyor. Çok da lezzetli oluyor. Şimdi pişirmeye geçiyorum. Tavanın içerisine biraz yağ alıyorum. Bol yağda kızartmayacağız arkadaşlar. Yağımız az olacak. Bunu hemen belirtmek istiyorum. Önemli püf noktalarından bir tanesi. Kesinlikle hamurlarımızı derin yağda kızartmıyoruz.
Yağımız ısındıktan sonra tavaya aldım ve altını üstünü kontrol ederek kızartıyorum. Hemen kızaran kısmını üste çevirdim. Bakın görüntüsü muhteşem. Çok güzel bir şekilde pişiyor ve harika bir görüntüsü var. Tek başına çok da doyurucu bir lezzet. Bir tanesi rahatlıkla bir kişiyi doyurabiliyor fakat çok lezzetli olduğu için bir tane daha yemek isteyeceksiniz. Bütün hamurlarımı aynı işlemleri yaparak ve iç dolgularını yerleştirerek hazırladım. Hepsini tavada kızarttım. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten çok iştah açıcı, çok güzel görünüyor. Sizler de çocuklarınıza, sevdiklerinize, misafirlerinize gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Şimdi birkaç tanesini kızarttım. Videoyu gereksiz şekilde uzatmamak için hemen gösteriyorum. Diğerlerini sonrasında kızartmaya devam edeceğim. Kestim ve iç kısmını da şöyle sizlere gösteriyorum. Bakın kenarlarından herhangi bir hamurlaşma yok. Gayet güzel bir şekilde pişti ve çok lezzetli oldu. Biz lezzetini çok beğendik, severek tükettik. Mutlaka sizler de yapın. Eminim sizler de beğeneceksiniz. Tarifimi kaydedin ve sevdiklerinizle paylaşın. Israrla bu lezzeti yapmanızı ve tatmanızı tavsiye ediyorum. Ve bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.